Herkese yeniden merhabalar. Çekirdekgiller kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Üretim sezonuna girmemizle birlikte pek çok muhabbet kuşu üreticisi yavru yumurta görselleri paylaşmaya başladı. Haliyle bu görseller ev ortamında kuş bakan pek çok kişiyi de yavru almak konusunda teşvik ediyor. Bazen kuşların tecrübesizliğinden, bazen de bizim tecrübe eksikliğimizden kaynaklanan sebeplerle ne yazık ki yavru alamıyoruz. Bu videoda neden yavru alamadığımızı inceleyeceğiz. Birinci neden kuşlarımızın yaşı. Çok genç veya çok yaşlı kuşlar maalesef yavru almak konusunda bir engeldir. Erkek kuşlar 6. aydan itibaren, dişiler 8. aydan itibaren üreme olgunluğuna erişirler. Ancak sağlıklı olan kuşlarımızın 1 yaşını doldurduktan sonra üretime sokulmasıdır. Nasıl ki insanlarda 13 yaşında ergenliğe giren bir bireyden çocuk almak sağlıksız bir durumsa, 1 yaş altı kuşlarda da aynı sağlıksız durum söz konusudur. 1 yaş altı kuştan yavru almak kuşunuzun ömrünü kısaltır. 5 yaşına geldiklerinde artık üreme fonksiyonlarında azalma başlar. Dişi kuş yumurta yapsa da yumurtaların boş çıkma oranı yükselecektir. Yani kısacası muhabbet kuşunuzun yaşı 1 ila 5 yaş aralığında olmalıdır. Burada önemli olan bir diğer nokta, çiftin yaşları birbirine yakın olmalıdır. Aralarındaki yaş farkı maksimum 6 ay olmalıdır. İkinci neden eş tutmamış kuşlar. Özellikle bilmeniz gereken, eğer kuşunuza yeni bir eş aldıysanız ya da henüz eş olmamış 2 kuş aldıysanız yaklaşık 1 aylık birbirlerine alışma dönemi olduğunu unutmayın. Böyle bir durumda yapmanız gereken yan yana 2 ayrı kafeste birbirlerini görecek şekilde kafesleri konumlandırın. Kuşları aynı kafeste birleştirmeden 2 hafta öncesinden kızıştırıcı takviyeler yapmanızı öneririm. Ayrıca erkek kuşa selenyumla E vitamini, dişiye de yine aynı vitamin ile kalsiyum takviyesi yapmak yumurtaların doluluk oranını arttıracaktır. Yuvalık kesinlikle erkek kuşun kafesinde takılı olsun ve 1 aylık süreç sonunda dişiye erkeğin kafesine alın. Erkeğin kafes ve yuva üzerinde hakimiyet kurması için bu aşama önemlidir. Erkek kesinlikle dişi kuşun kafesine yerleştirilmez. Eğer erkek baskın olamazsa dişi çiftleşmeyecektir. Kuşlarınızı aynı kafeste birleştirdikten sonra eş olup olmadıklarını gözlemleyin. Kuşlarınızın birbirlerini eş olarak kabul ettiklerinden emin olun. Peki muhabbet kuşlarının eş tuttuğu nasıl anlaşılır? Eğer kafeste 2 tünek varsa vaktin büyük çoğunluğunda yan yana duracaklardır. Ayrı duruyor ama kavga etmiyorlarsa birkaç gün daha bekledikten sonra tünek sayısını teke düşürebilirsiniz. Eğer kavga ediyorlarsa maalesef ki eşlerden sorun yaratanı değiştirip süreci başa almalısınız. Yaşı genç kuşların daha kolay eş tuttuğunu da belirtmek isterim. Kavga etmiyorlarsa bir zaman sonra birbirlerinin başını kaşıma, yem kusma gibi davranışlar gözlemlenir. Erkek kuş dişiye ayak atmaya başlar. Bu davranışta gördüyseniz artık çiftleşme yakın demektir. Kuşlarınız belirtilen yaş aralığında ve eş olduklarından eminsiniz ama yumurtalar boş çıktı. Üçüncü neden kuşların ilk kuluçkası ise tecrübesizlik söz konusu olacaktır. İlk 2 kuluçkada yumurtaların boş çıkması normaldir. 3. kuluçka ve sonrasında artık yavru almaya başladığınızı göreceksiniz. 3. kuluçkada hala yavru alamıyorsanız popo tüylerini kesmek işe yarayabilir. Erkeğin kısır olması ya da kuşlarda sakatlık vesaire gibi başka sağlık problemleri de olası diğer nedenlerdir. Böyle bir durumda eş değiştirilmelidir. Bir diğer neden tüneklerin sağlam olmamasıdır. Tüneklerin çiftleşme sırasında sallanması, kuşların dengelerini kaybedip düşmelerine ve dolayısıyla çiftleşmenin yarıda kesilmesine neden olacaktır.
Tüneklerin sallanmadığından ve erkek muhabbet kuşunun dişinin üzerine çıktığında kafes tavanına kafasının değmeyeceği yükseklikte olduğundan emin olun. Yumurtaların boş olmasının bir diğer nedeni kafesin bulunduğu ortamdır. Gün içerisinde sık kullanılan televizyonun açık olduğu ortamlar çiftleşme sırasında kuşların dikkatinin dağılmasına ve çiftleşmeyi yarıda bırakmalarına sebep olacaktır. Mümkünse en azından yavrulama süresi boyunca kullanılmayan bir odaya, böyle bir oda yoksa yatak odası gibi gün içinde sık kullanılmayan bir odaya geçici olarak alın. Mümkünse de kafesi baş hizası yüksekliğinde bir yere koyun. Özellikle size alışkın olmayan kuşlar bu şekilde kendilerini yuva yapmak için güvende hissedeceklerdir. Size alışkın ve güvenen kuşlarda yükseklik sıkıntı yaratmaz. Ayrıca kafesin bulunduğu ortam gün ışığını muhakkak almalıdır. Işık erkek kuşların çiftleşmesine teşvik edici önemli bir unsurdur. Muhabbet kuşları sürü kuşlarıdır. Bu nedenle üretimhane gibi kalabalık kuş nüfusunun olduğu yerlerde çok daha kolay yavrularlar. Eğer bir çift kuşunuz varsa muhakkak gün içinde en az 1 saat çiftleştirme, kızıştırma sesleri dinletmelisiniz. Yakınlarda çiftleşen başka kuşların olduğu algısı eş olan ama çiftleşmeyen kuşlarınızı harekete geçirecektir. Uyku düzeni de muhabbet kuşlarında sandığınızdan çok daha önemlidir. Muhabbet kuşları 10 ile 12 saat arası uyku süresine ihtiyaç duyarlar. Uykusunu iyi alamayan kuşlar strese girecek ve buna bağlı sorunlar yaşayacaktır. Dolayısıyla strese giren kuş çiftleşmeye yanaşmayacaktır. Akşamları en geç saat 9'da üzerlerine hava alacak şekilde örterek sessiz bir ortama alın ve her zaman aynı saatte uyuyup uyanmalarını sağlayın. Düzenli yaşamak muhabbet kuşları için çok önemlidir. Ortam nem ve sıcaklığının uygun olmaması yumurtaların boş çıkma nedenlerinden biridir. Ortam ısısı 15 ile 25 derece arasında olmalıdır. En ideal nem oranı %50 ve %75 arasıdır. Daha düşük nem oranı yavrunun nemsizlikten sertleşen yumurtanın kabuğunu kırıp çıkmasını zorlaştıracaktır. Yumurta içerisinden çıkamayıp ölmesine neden olacaktır. Daha yüksek nem oranı ise virüs ve bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlayıp kuşlarınızın hastalanmalarına ve ölmesine neden olacaktır. Nem ve ısı ölçen cihazlardan satın almanız işinizi kolaylaştıracaktır. Muhabbet kuşlarına sadece yem ve su vererek sağlıklı yavru alamazsınız. Beslenme yetersizliği de yavru alamama nedenlerinden biridir. Vitamin, mineral, çimlenmiş tohumlar, dal darılar ve yumurta mamaları ile besin çeşitliliği oluşturmalısınız. Muhabbet kuşu üretimi sabır isteyen, meşakkatli bir süreçtir. Bütün şartları yerine getirdikten sonra geriye sabırla beklemekten başka bir şey kalmıyor. Yumurtaların boş çıkma sebeplerini anlattığım bu video umarım işinize yaramıştır. Kuşlarınızın sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü olmalarını dileyerek şimdilik size veda ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.